Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevilen bu kareli runner'ın suplasını yapıyoruz. Modele başlamadan önce sizlere iplerimi tanıtmıştım. Orada bahsettiğim koton polyester karışım makrome ipiyle bunu yaptım. %100 koton iple bunu ördüm. Bir seçenek daha olsun diye sizler için kağıt iple ördüm. Bu kağıt iple yaptığım suplanın ölçüsü 31 santim. Koton iple çalıştığım suplanın ölçüsü 32 santim. Bu şekilde koton makrome iple çalıştığımın ölçüsü de 33 santim. Yaptığınız iplere göre aynı sayılarda başlayınca bunların ölçüleri değişiyor. Sizin kullandığınız ipe göre bu daha da küçük olabilir. Yapım aşamasında bunu nasıl büyütebileceğinizi gösterdim. Oradan büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bu suplalara yaklaşık 100 ile 110 metre arasında ip gitti. Sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmına beni etiketlerseniz yapacak arkadaşları doğru yere yönlendirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdiden yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Daha önce bu runner'ını paylaşmıştım. Runner ile güzel bir takım oldu. Kare örtü yapmak isteyenler yapım aşamasında gösterdiğim gibi bu karelerden ekleyerek kare örtü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları dilerseniz bu şekilde düz, dilerseniz bu köşelere püskül takabilirsiniz ya da bu aralara da püskül takarak o şekilde de kullanabilirsiniz. Peçete yüzüğünü ayrı video olarak ekledim, ona bakabilirsiniz. Bu sulpluları dilerseniz bu şekilde kare olarak kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde baklava dilimi şeklinde yerleştirerek bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz kenarına bir sıra bu şekilde püskül ekleyerek masadan sarkıtarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Favoriniz hangisi? 1, 2 ve 3. Hangisini daha çok beğendiniz merak ediyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 mm ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması. %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bazı modellerde bu şekilde karışım olan makrome, bazı modellerde de koton ip kullanıyorum. Bunda koton ip de kullanabilirsiniz. Ben koton deyince bunu makrome ipiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Makrome ipi olan karışım olacak ama koton ip dediğim zaman normal %100 koton ip. Makrome ip değil, büklümlü bir ip bu. Bu ip de Türkiye'nin ipi. Bu da %100 koton ip. Bakın kalınlıkları benziyor. Benim kullandığım ip daha büklümlü. Bunun büklümleri yok. Böyle tel tel duruyor. Ama bu da aynı görevi görüyor. Bu ipi de kullanabilirsiniz. Bu karışımı olan makrome ipi. Bakın özelliği aynı. Bu da koton ip. Kalınlığı aynı. Bu bir tık daha ince. Bu Türkiye'deki koton iple örmesi bir tık zor oluyor. Tel tel olduğu için tığ buna takılıyor. Ama yine de o görüntüyü veriyor. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki ipin de markasını, linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben Amerika'da hobi mağazasından alıyorum iplerimi. Bu 6 tane kare için toplamda 60 zincir çekiyorum. Bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 60 zincir yapıyoruz. Zincirimizi hazırlarken arkadaşlar sizlerden ricam, bu videoları hazırlamak gerçekten hiç kolay değil. Hem maddi hem manevi olarak emek harcıyoruz. Bu videolara bir beğen ve yorum yapmadan geçmeyelim. Ben de emeklerimi karşılığını alabilmem için sizlerin desteklerinize ihtiyacım var. Bir diğer ricam da, bazı takipçiler yorumları okuduktan sonra izlemeyi tercih ediyor. Eğer bu video sizler için faydalıysa yorumlar kısmında belirtirseniz sizden sonra izleyecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin destekleriniz her zaman çok kıymetli. Şimdi 60 tane zincirimizi hazırlıyoruz. Şu anda toplamda 60 tane zincir çektim. Her zaman ekstra zincir çekmekte fayda var.
4 tane zincir de ekstra çektim ama taban kısmı için 60 tane zincir yeterli. Kullandığınız ip tığ numarasına göre bu supla sizin yaptığınız sayılara göre küçük olabilir. Bunu daha fazla büyütmek için her kare dilimi için ekstra 9 zincir ekleyerek bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Modellerde her zaman fazla zincir çekin. Modeli kurduktan sonra fazla zinciri söküyoruz. Şimdi yeni sıraya bu trabzanlı sıradan başlıyorum. Şimdi trabzan yaparak başlıyoruz ve ilk önce şu köşeyi oluşturuyoruz. Köşe için 8 zinciri bırakıyorum. 9. zincirde trabzan yapmaya başlıyorum. Zincirlerin içine bu şekilde tek tek batarak yapacağız ki bu kare şekillerimiz daha iyi olsun. Bu şekilde toplamda 7 tane trabzan yan yana farklı zincirler içerisinde yapacağım. 1 2 3 4 İlk sıra çok kolay. 5 6 ve 7. Bakın yan yana farklı zincirler içerisinde toplamda 7 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekerek buradaki boşluğu yapıyoruz. 2 zincir yaptıktan sonra aşağıdan da 2 zincir atlıyoruz. 3. zincirde trabzan yapmaya başlıyoruz. Aynı buradaki gibi farklı zincirler içerisinde toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Şimdi buradaki gibi tekrar 2 zincir, 3. zincirde tekrar trabzan yapmaya başlıyoruz. Bir sefer daha yapalım. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. İlk sıra kolay. Farklı zincirler içerisinde 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Altı ve 7. Şimdi buradaki boşluğu yapıyoruz. 2 zincir, alt zincirden 3. zincirden tekrar trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu 7'li trabzanlardan yapalım. Toplamda 6 tane bu şekilde trabzanlar olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi toplamda 6 tane bu trabzanlı kısımlardan yaptım. Fazlalık zinciri söküyorum. Bu şekilde bakın yaptığımız yere kadar söküyoruz. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz en son. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sırayı yaparken bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. Şimdi toplamda 17 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Şimdi 17 zincir çektim. Buradaki taban kısmını yapıyorum. Şimdi bu sırada yukarı doğru trabzanlar yapacağız. Bu zincirimizi bu trabzanın üzerinde iç sürme yaparak sabitleştireceğiz. Bu trabzanları yapabilmek için bu trabzanın tepesine kadar, bu noktaya kadar iç sürme yaparak bu noktaya gelmem lazım ki bu trabzanlarımı yapayım. Şimdi ilk aşamada bakın bu trabzanların tepesine batarak bir iç sürme yapıyorum. Zincir çekerek de direkt buraya batabilirsiniz. 2 zincir çekerek bu trabzan tepesine gelebilirsiniz. Bu şekilde iç sürme yaparak da bakın arada 2 zincir vardı. 2 zincire iç sürme yapıyorum. Trabzan tepesine geliyorum ve yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu kareleri yaparken bütün karenin etrafında hepsinde 7'şer tane trabzan yapıyoruz. 7 7 7 7. Şimdi biz bu kısımdaki trabzanı yaparak şurayı yapacağız. Şimdi ilk trabzanımızı yaptık. Sıradaki zincire batarak 2. Bu yaptığımız iç sürme ilk trabzanımız sayılıyor. Şimdi 2. Sıradaki zincire batarak 3. Sıradaki zincire batarak 4. Sıradaki zincire batarak 5. Sıradaki zincire batarak 6. Sıradaki zincire batarak 7. Şu anda toplamda 7 tane trabzan yaptık.
Şimdi buradaki zinciri yapacağız. Şimdi buradaki zincir içinde toplamda 11 tane zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi diğer yöne dönüyoruz. Trabzanları yaparken bu yöne doğru geldik. Şimdi diğer yöne dönüyoruz. Aynı burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bu sıradaki trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Şimdi trabzan yapabilmek için bunun tepesine kadar gelmem lazım. Yani bu noktaya kadar iz sürme yapmam lazım. Arada 2 zincir var. 2 zincirde bu şekilde iz sürme yaparak trabzanın tepesine kadar geliyorum. Ve burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Şimdi sırasıyla diğer trabzanları yapıyorum. Bu 1. Sıradaki zincire batıyorum. 2. Bu ikinci trabzanımız. Sıradaki zincire batıyorum. 3. Sıradaki zincire batıyorum. 4. Sıradaki zincire batıyorum. 5. Sıradaki zincire batıyorum. 6. Sıradaki zincire batıyorum. 7. Bu yaptığımız iz sürme ile birlikte toplamda 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buradaki işlemin aynısını yapıyoruz. 11 zincir. Diğer yöne dönüyorum. Bakın bu trabzanların sırasındaki en sondaki trabzan tepesinde bir iz sürme yapıyorum. Trabzan yapabilmek için trabzan tepesine kadar gelmem lazım. Aradaki zincirlerin tepesinde birer tane iz sürme yapıyorum. Trabzanın tepesine geliyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Şimdi sırasıyla zincir içerisinde toplamda 7 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde bu kare dilimini de yapıyoruz. Bu şekilde diğer karelerimizi de hazırlıyoruz. Bu aynı burada yaptığımız işlemleri sıra sonuna kadar yapıyoruz. Hala aklımıza soru işareti varsa videoyu şu kısma kadar geri alarak bu kısmı tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu kareyi yaparken burada trabzanlara batıyorduk. Burada trabzan yerine zincir yaptık. Şimdi 11 zincir. Bu trabzanın tepesine batıyorum. Bir iz sürme yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzanı yapabilmek için tekrar iz sürme yapmam lazım. Bir sıra başlangıcında trabzan yerine burada zincir yaptık. Şimdi 2 zincir. Buradaki ara zincir için iz sürme yapıyorum. 3. zincire de trabzan tepesine batmak için yapıyorum. Yani toplamda 3 tane iz sürme yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi yeni sıraya aynı burada yaptığımız gibi trabzan yaparak başlıyoruz. Şimdi sırasıyla bu benim ilk trabzanım. Zincirlere batarak toplamda 7 trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu karenin sadece üst sırası kaldı. Biz şimdi bu sırayı yapacağız. Hem bu kareyi bitirmiş oluyoruz hem de yeni kareye başlamış oluyoruz. İkisinin ortak noktası oluyor. Şimdi şu sırayı yaparak hem kareyi bitireceğiz hem de yeni karenin başlangıcını yapmış olacağız. Şimdi 5 zincir çekerek dönüyorum. 5 zincir. Şimdi bu ara kısımlardaki trabzanları yapmaya çalışacağız. Bu sıra şu anda çok kolay. Aynı burada yaptığımız işlemi yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi. Bu kareleri yaparken en son bu trabzanı battığım zincire tekrar batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Bu bir. Bakın ikisi aynı yerde. Burada en son trabzanı battığım zincir. Burada ilk trabzanım. Şimdi sırasıyla ara zincirlere birer tane trabzan yapıyorum. Toplamda 7 olacak. Şu anda 3, 4, 5. Sonuncu zincire batıyorum. 6.
Yedinciyi de burada trabzanın tepesine batacağız. Aynı buradaki gibi birleşim noktası olsun diye. İsterseniz direkt şöyle iki teline batabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde direkt trabzanın tepesine de batabilirsiniz. İki türlü de oluyor. Bu şekilde ilk kareyi bitirmiş oluyoruz. Şimdi buradaki gibi 2 zincir çekerek yeni kareye geçiyoruz. 2 zincir. Bakın buradaki gibi aynı noktaya batarak ilk trabzanımızı yapıyoruz. Bu trabzanı yaparken battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Bu 1. Şimdi sırasıyla ara zincirlere batarak trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 sonuncu zincire batıyorum. 6 7. bu trabzanın tepesine batarak 7. trabzanımı yapıyorum. Son bir defa daha göstermek istiyorum. Şimdi buradaki ara zinciri yapıyorum. 2 zincir. Bu son trabzanı battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bu 1. Sırasıyla ara zincirlere batıyoruz. 2 3 4 5 sonuncu zincire batıyorum. 6 7.'yi de burada trabzanın tepesine batarak 7.'yi yapıyorum. 2 zincir çekerek yeni kareye başlıyorum. Şimdi sırasıyla bu kareleri de yapalım. Bu sonuncusunu da birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada da devam edeceğiz. Bu aynı noktaya batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada trabzan tepesi olmadığı için şimdi bunu 7 olana kadar yapıyoruz. Bütün zincirlerin içine 1 2 3 sıradaki zincirde 4 sıradaki zincirde 5 sıradaki zincirde 6 sıradaki zincirde 7.'yi yapıyoruz. Burada normalde trabzanların tepesine yapıyorduk ama burada zincire yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu modeli yaparken hep şu iki sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Bir seferinde şu zincirli kısmı yapıyoruz. Bir seferinde şu düz sırayı yapıyoruz. Model çok basit. Şimdi buradaki ilk tekrar edeceğimiz sırayı tekrar gösteriyorum. Burada 17 zincir çekerek başlamıştık. 17 zincir yapıyoruz. Diğer yöne dönüyoruz. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyoruz. Şu anda şu kenara hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunu en son bitirdikten sonra burayı en son yapıyoruz. Şimdi bu trabzanın tepesinden başlamam gerekiyor. Bu noktaya kadar iz sürümü yapıyorum. Aradaki 2 zincir ve trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum ve diğer yöne dönüyorum. Şimdi sırasıyla burada toplamda 7 trabzan yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7.'yi de yapıyorum. Bu şekilde bu kenarı bitiriyoruz. Şimdi sıradaki karelere geçiyoruz. Bu ilk kenarı yaparken 17 zincir, bu aralarda çekerken 11 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 11 zincir çekerek yeni kareye başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Şimdi tekrar bu yöne doğru dönüyorum. Burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi son bir defa daha göstermek istiyorum. Yeni kareye başlıyoruz. 11 zincir.
diğer yöne dönüyoruz. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Sonra sırasıyla bu trabzanın tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Şimdi diğer yöne dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım. Sırasıyla 7 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde bu kareyi de tamamlıyoruz. Tekrar 11 zincir çekerek yeni kareye başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki iz sürmeyi yapıyorum. 3 zincir iz sürme yapıyorum. 1 2 3. zincire kadar iz sürme yapıyorum. Tekrar burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Sıradaki zincire batarak 2, sıradaki zincire batarak 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar edeceğimiz ilk sıra bu şekilde. Şimdi tekrar edeceğimiz ikinci sıraya geçiyoruz. 5 zincir. Bu en son trabzanı battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi sırasıyla burada da 7 zincir yapıyorum. İlk trabzan burada, sonuncu trabzan bu trabzan tepesinde, arada da 5 tane yapıyoruz. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7.'yi de bunun tepesine batarak 7. trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu aradaki zinciri yapıyoruz. 2 zincir. Burada son battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. 1. Şimdi sırasıyla diğer zincirlere de batarak trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6, bu trabzan tepesine de batarak 7 yapıyorum. 2 zincir, buradaki battığım zincire batarak aynı noktada ilk trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde buradaki zincirlere de aynı burada yaptığımız işlemi yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu kareye kadar geldim. Burada toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 7.'yi de zincir içinde yapıyoruz. Bu şekilde karelerimizi tamamlıyoruz. Şimdi tekrar 17 zincir çekerek buradaki gibi yeni sıraya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi model çok basit. Hep şu iki sırayı tekrar ederek bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Şimdi bunu tekrar etmeme gerek yok. Videoyu geri alarak şu kısımdan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hep şu iki sırayı tekrar ediyoruz. Bunun kare olması için bakın burada 6 kare ile başlamıştım. Bu şekilde boyuna doğru da 6 kare hazırladım. Son sırayı bu şekilde yaptık. Bunu daha fazla yaptıysanız, örnek alt kısımda 10 kare yaptıysanız boyuna doğru da 10 kare yaparak son sırayı bu sırada bitiriyoruz. Şimdi bu son sırayı yaptıktan sonra bu kenara başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi son sırada burada 7 trabzan yaptım. Şimdi bu son kenar kısmını yaparken de şu son sırayı yapıyoruz. Bakın burada 5 zincir çekerek dönmüştük. Aynı şekilde burada yapıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Sonra bu kenara örmeye başlıyoruz. Bu son trabzanı battığım yere batıyorum. İlk trabzanımı orada yapıyorum. Şimdi sırasıyla toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5, son zincire 6.'yı yapıyorum. 7.'yi burada trabzanın tepesine batıyorum. 2 zincir. Şimdi sıradaki kareye başlıyorum.
Bu son yaptığım trabzanı battığım zincirde tekrar bir trabzan yapıyorum. Sırasıyla toplamda 7 trabzan yapıyorum. 5 tanesini zincirlerin üzerine, 2 tanesini başında ve sonunda trabzanların olduğu yerlere batıyoruz. Toplamda 6 olduğu 7.'yi bu trabzanın tepesine batıyoruz. 2 zincir çekerek sıradaki kareye başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Bütün karelerin kenarlarına bu şekilde trabzanlarımızı yaparak bu sıra sonuna kadar, trabzan tepesine kadar batalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 7 tane trabzan yaptım. Sonuncuyu burada trabzanın tepesine battım. Şimdi bu kenarında köşe olarak bitmesi için şu şekilde yapıyorum. 2 zincir, burada bu son trabzanı battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bunu da %100 kotonla çalıştım. Bunu dilerseniz son sırayı bitirdikten sonra kenarların daha iyi durması için bu şekilde iç sürümü yapabilirsiniz. Burada trabzanla bitirmiştik. Bu bitiş kısmını şu şekilde de bitirebilirsiniz. 5 zincir, burada son zincire battığımız yere batarak bir iç sürümü yapıyoruz. Son sırayı bu şekilde de bitirebiliriz. Şimdi bu kenarların daha iyi durması için burada battığımız zincirlerin içinde birer tane iç sürümü yapıyorum. Sırasıyla bu zincirlerin içinde bu şekilde ilmeğin içinden iç sürümü yapıyorum. Bunu sırasıyla trabzanların battığımız yerde bu aradaki zincirlere batarak bu şekilde köşeye kadar yapalım. Köşede de direkt zincirin etrafında iç sürme yaparak köşeyi dönebiliriz. Şimdi sırasıyla bunu köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Köşelerde beşer tane zincir vardı. Zincirlerinde bu şekilde birer tane tellerine batarak iç sürme yapıyoruz. Köşeyi de bu şekilde dönüyorum. En son bu battığım yere de batıyorum. Şimdi bu diğer kenarlarda trabzanlar var. Bu trabzanların da bu şekilde arka tellerine batarak iç sürme yapmaya devam ediyoruz. Trabzanların arka tellerini zincirlere geldiğimiz zaman da zincirlerin de arka tellerine batarak iç sürme yapıyoruz. Bu şekilde bütün kenarları tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada bakın zinciri battığımız yer var. Bu şekilde sırasıyla bütün çevresini yaparak bu başlangıç noktasına kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zincirin üzerine de iç sürme yaptım. İpimi kesiyorum. Bu şekilde ilk yaptığımız iç sürmenin içinden beri ipimi aşağı doğru çekiyorum. Sonra bunu arkada trabzanların altında saklıyoruz. Şimdi supla yapılışı bu şekilde bitti. Bunu büyük kare örtüsü yapmak istiyorsanız video başında gösterdiğim gibi büyüterek bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna püskül takmak istiyorsanız bu şekilde tek kenara, şimdi püskül yapılışını göstereceğim. Ondan sonra püskül takılışına geçebiliriz. Şimdi püskül yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir.
Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. İki ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Burayı tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum. Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Püskülüm hazır. Buna runner'daki gibi ahşap boncuk takmak istiyorsanız takabilirsiniz. Örneğe uyumlu olsun diye bu şekilde bir ahşap boncuk kullandım. Ahşap boncuğun deliği büyük ise bu şekilde tığ yardımıyla bu ipleri içinden geçirebilirsiniz. Şimdi püskül takarken de böyle köşeye takacaksanız tam böyle 3. zincirin içinden ya da direkt boşluktan beri bu şekilde ipin tekini geçiriyoruz. 2 sıkı düğüm atıyoruz diğer ucuyla. Sonra temiz durması için direkt püskülün içine de çekebiliriz. Eğer bu ahşap boncuğun delikleri küçükse bu arkalarda saklayabilirsiniz bu ipleri. Şimdi temiz durması için bu bağladığımız ipleri püsküle doğru çekiyorum. İlk aşamada bu bağladığımız ipleri püskülün içine çekerek temiz durmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bağladığımız ipin arkasından beri tığımı geçirip bu ipleri püskülün içine doğru çekiyorum. Fazlalık ipi keserek ucunu düzeltiyoruz. Bu şekilde sadece bir köşesine püskül takabilirsiniz. Dilerseniz bu ara boşluklara da şu şekilde püskül takabilirsiniz. Bu uzunlukta ipler keserek püskül hazırlayabilirsiniz. Bu sayı isteğe bağlı. 3, 5 ya da daha fazla yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde ortadan ikiye katlıyorum. Boşluktan ipimi alıyorum.
bu püskül uçlarını bunun ucundan geçirerek bu şekilde de püskül yapabilirsiniz arkadaşlar. Sırasıyla bütün boşlukları takarak bu şekilde de püskül yapabilirsiniz. Hangi görüntü daha hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Pim ütüye elverişli olduğu için bunları tersten ütüleyip size masada bitmiş halini gösteriyorum. Suplalarımı tersten ütüledim. Masama serdim. Bu şekilde bitmiş hali. Sırasıyla bütün detaylarını gösterdim. Dilerseniz bu şekilde sade, dilerseniz püskülde takarak kullanabilirsiniz. Farklı videolarda runner ve peçete yüzüğünde paylaştım. O videolara bakarak bunu takım yapabilirsiniz. En kısa zamanda yastık kılıfı da geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.